Hani sizlerle beraber aktardığımız son dönemin önemli gelişmelerinden pek çok suikastlar oldu dedik ama o suikastlar içinde bir tanesi olsaydı herhalde yer yerinden oynayacaktı. Putin'i öldürmeye çalışacakmış. Ukrayna bunu Rus Savunma Bakanı, Amerikalı mevkidaşının bizim de anlamadığımız bir telefon konuşması vardı 25 Temmuz'da. Ya ne oldu bunlar, niye telefon açtılar birbirlerine falan derken meğerse Rus Savunma Bakanı açmış ABD Savunma Bakanı Austin'e. Bu Ukrayna beni ve Putin'i 28 Temmuz donanma gününde St. Petersburg'da suikastı öldürecek, bunu engelle demiş. Austin de çok şaşırmış falan, inanamamış ama açmış durdurmuş. Şimdi bütün bunlar olurken yeni bir bunu da bir söyledi. Bunu Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı söyledi. Gayet net, doğru bir bilgi. Hani bunun acaba bir telaşı mıdır? Hani bu adam beni yüzüstü bırakır, zaten Trump da geliyor. Ben bu işi öyle bir karıştırayım ki ortalığı içinden çıkılmaz hale gelsin. Ne yapayım? Direkt Rus toprağına saldırayım mı demiştir. Çünkü Kursk'ta, ki tarihi bir noktadır Kursk. Kursk Savaşı var, tank savaşı var tarihte. Hitler Almanya'sının, o ordunun nihai olarak Doğu cephesinde yok olduğu, inisiyatifi kaybettiği bir yerdir Kursk. Ukrayna şimdi oraya saldırdı. Çatışmalarda 4. gününde. İzleyelim ne olduğunu. Böyle Rus askerlerinin teslim olma görüntüleri var. Binlerce Rus'un Kursk'tan tahliye görüntüleri var. Orada da vahim bir manzara var. Psikolojik savaş. Evet. Bakalım. Ellerini havaya kaldırdılar, yere uzanıp teslim oldular. Ukrayna'nın yayınladığı bu görüntü iddiaya göre Rusya'nın sınır kenti Kursk'ta çekildi. Rus topraklarına giren Ukrayna askerleri ilerliyor. Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldır devam eden savaşta artık yeni bir cephe var. Kursk'un işgali Salı günü başladı. Gafil avlanan Rus ordusu saldırıları püskürtmeye çalışıyor. Olağanüstü hal ilan edildi. Yedek askerler bölgeye aktarıldı. Ancak durum kontrol altına alınamıyor. Ukrayna ordusunun sınıra yakın bir gaz transit istasyonunu ele geçirdiği öne sürülüyor. Ukraynalı generallerin daha önemli başka bir hedefi var. O da Kursk'taki büyük nükleer santral. Çatışmalar santral bölgesine giderek yaklaşıyor. Ukrayna sessizliği bozup Kursk'a saldırıyı ilk kez üstlendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski doğrudan Kursk'un adını almadı ama nasıl sürpriz yapacağımızı biliyoruz dedi. Ukrayna ordusu nasıl sürpriz yapacağını ve hedeflerine nasıl ulaşacağını biliyorlar. Ama savaş yoluyla hedefe ulaşmayı biz seçmedik. Topraklarımıza savaşı Rusya getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli. En merak edilen konu Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden alacağı tepkiydi. Destek mesajı geldi. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yasa dışı bir saldırıya karşı meşru müdafaa savaşı yürüttüğünü açıkladı. Kursk saldırısı desteğimizi etkilemez mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın kendisini savunmak için hamlede bulunduğunu, bunun bölgedeki gerilimi tırmandırmadığını belirtti. Hatta Kursk'ta, yani Rus topraklarında Amerikan silahı kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Sadece uzun menzilli saldırıların desteklenmediğini not düştü. Ancak Washington Post gazetesine göre Ukrayna, uzun menzilli Atakams füzeleriyle Rus hava üslerini vurmak için Amerika'dan izin istedi. Biden yönetiminin tutum değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Peki Zelenski neden şaşırtıcı bir strateji değişikliğine gidip doğrudan Rus topraklarına girdi? Analistlere göre Ukrayna, batılı müttefiklerine karşı taarruzun başarısız olmasına rağmen hala sahada sonuç elde edebileceğini göstermek istiyor. Ayrıca Rusya ile yapılacak müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor. Zelenski'nin diğer hedefi Rusya'nın askerlerini Kursk'a yönlendirmesini sağlayıp Donbas cephesindeki baskıyı hafifletmek olabilir. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Bu analistlere ek olarak aklıma 2 soru geliyor. Bunlardan bir tanesi, Rusya malum Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesine ve bu aşağıda bu Gazze'deki gelişmelere yönelik de bir vaziyet almaya çalışıyor. Yukarıda Rusya'nın başını belaya sok ki buraya bakacak zamanı kalmasın, hani mecali kalmasın diye, bu bir ABD teşviki midir? Ya da tam tersine Putin'in canını kurtardı ABD, yarın da Trump gelir, bunlar beni satarlar, ben gireyim iyice ortalığı karıştırayım mıdır? Hangi seçenek sizce Sayın Ağar? Şimdi Sayın Hanım, tabii çok kapsamlı konuşulması gereken bir konu. Ama öncelikle şunu söylemeliyim. Bence psikolojik etkisi büyük.
Evet. Ukrayna tarafının bir morale ihtiyacı vardı. Ve şimdi ne oldu? Ukrayna askeri Rus topraklarını ele geçirmiş oldu. Bedeli ne olursa olsun. Şimdi bu son derece önemli bir sonuç, biliyor musun? Yani şu ana kadar Ukrayna toprakları işgal altındaydı. Yani Ukrayna'nın yaklaşık işte 112 bin kilometre karesi öyle gözüküyor. %20'si falan gitti. Şimdi Rus topraklarına girdi Ukrayna askeri. Orada Rus askerlerini esir aldı. Sonra çatışmalar çıktı. İşte Ruslar da demeye başladı ki biz de şu kadar Ukrayna askerini öldürdük, etkisizleştik falan. Bu bir kendi içine denklem. Bir savaşın güç bileşenleriyle ilgili bir boyutu doğru okuyabildiğimize emin değilim. Şimdi Rusya içinde vurmak ve toprağını ele geçirmek. Şimdi Rusya topraklarını hak ettiği gibi koruyamadığı gibi bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu temelde kimin görevi? Yedeklerin görevi. Kimin görevi? Geri bölgeyi savunmakla sorumlu olan yapıların görevi. Peki. Bu görevi yerine getiremek. O zaman ne yapacak? Bir yerden kuvvet bulacak buna. Şimdi bu kuvvetler cephe gerisinden, derinlikten mi gelecek? Yoksa aciliyetle beraber cepheden mi gelecek? Yani strateji bir hamle Ukrayna tarafı getirebileceği kuvvetleri buradan getirecek. Boşalan yerlerde de biz yeni bir hamle yapacağız. Bu neresi olabilir? Bu cephedeki işte siz Donbas dediniz. Yani Luhansk'tan Donetsk'ten bir eksenden olabilir. Başka yerden de olabilir. Şu haritaya bir dönersek, çok hiç de vaktimiz kalmadı Sayın son şey yapalım. Tamam. Haritayı bir verebilirsek. Şimdi bu Kırım'da Sivastopol bu körfeze mayın döşedi. Bir oradan bir canını sıktı. Çünkü neden? Özellikle bu Harkov'da inanılmaz ilerliyordu. Şimdi bakıyoruz Sivastopol Kırım'da Rusya'nın canını sıkıyor, biraz dağıtıyor. Şimdi bir de üst tarafta Kursk'ta bir yandan da bir hani dikkatle dağıtıyor değil mi? Güç de dağıtıyor. Sayın Hanım, bu büyük bir şey. Yani 350 kilometre karelik bir alanı ele geçirmek öyle sıradan bir olay değil. Rusya toprağı. Çünkü bu Rusya'nın kırmızı çizgin dediği alanlara girdi. Tabii. Şimdi bunun da test edildiği bir fotoğraf var. Peki. Bir de aslında F-16 bağlamında konuşmamız gerekirdi. Onu da artık başka program konuşuruz. Tamam. Pazartesi için. Tamam. Ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim. Daha önce bu Kursk'ta yine çatışmalar olduğu zaman ki sembolik anlamda çok önemli dediğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma anıları düşündüğümüzde Rusya taktik nükleer silah kullanmakla ilgili bir ikazda bulunmuştu. Dolayısıyla o çerçevede anımsandığında, bunun psikolojik boyutu ele alındığında acaba neye hedefleniyor denildiğinde gerçekten bir yandan dikkatini dağıtmak, ama dikkatini dağıtmak derken daha henüz Amerika'da seçim olmadan seçim arefesinde bu savaşın daha şiddetlenmesi, daha yayılması gibi bir çerçeve düşünüyor mu? Biraz bence buna da odaklanmak gerekiyor. Çünkü hani ateşle oyun oynanmaz. Yani bu bir taktik nükleer savaşı da davet edebilecek riskler manzumesini içeriyor diye düşünüyorum. Şimdi Amerika hep şunu söylüyordu son söz olarak da, ben hani Netanyahu diyor ki saldırma sıçratma. İşte Zelenskiy diyordu ki işte yani yapma Ukrayna, Rusya toprağını vurma, saldırma. Netanyahu bir yandan, Zelenskiy bir yandan, tam seçim arefesinde bir tırmandırma var. Ben hep şunu düşünüyorum. Biden'ın da buna icabet edecek hali yok. Bir İtalya kaldı itiraz eden. Diğer hepsi verdikleri silahların Rusya'da vurabilecek kullanmasına izin veriyorlar. Peki. Yani 20 Ocak çok önemli bir iş. Evet. 20 Ocak 2025'e kadar umarım yani büyük bir savaş çıkıp dünya mahvolmaz. Şu yeni başkan seçilip de yemin etsin. O yemin edene kadar umarım başımıza çok kötü şeyler gelmez.